Horabox TV'den herkese merhaba. Yeni bir inceleme videosuyla beraberiz. Yanımda Doruk Çelebi var. Bugün önemli bir konuğum daha var. O da bir Bregue. Her zaman kanalda fırsatımız olmuyor bir Bregue incelemek için. Öncelikle Greenwich'teki dostlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu saati çok kısa bir zaman zarfında bize gönderdikleri için inceleme amaçlı olarak elimde bir Bregue tuttuğum için kendimi gayet şanslı hissediyorum her şeyden önce. Ne diyorsun Doruk? Şimdi benim de bir konuğum var. Hı-hı. Şöyle bir Type XX kutsal Doruk, kitabı. evet, kopya çekmek için ansiklopedisiyle geldi. Ama hayır bak, üniversitede bilirsin. Kitap açık sınava girersin. Evet. Yine de pek bir şey beceremezsin. Ben üniversiteyi bitirdiğimde öyle bir şey yoktu. Aramızdaki yaş farkı sanırım ortaya Belki çıktı. bölüm farkıdır. Biz mühendislikte böyle bütün formüllerle, işte kitaplarla girerdik. Hesap makinesi olurdu yanımızda. Yine de performansımız düşük olabiliyordu. Güzel günlermiş. Neyse, buradaki bilgileri ben paylaşmak istiyorum. Çok kıymetli bilgiler var burada çünkü. Aslında elimizdeki model Type 20. Yani Bregue'nin spor kronograf segmentinde uzun yıllardır üretimini yaptığı, uzun yıllardır ürün grubunda yer verdiği bir model. Fakat modele geçmeden önce ben Bregue'nin de biraz tarihinden ve horoloji dünyasındaki yerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hemen hemen bu işe gönül veren herkesin bildiği gibi Abraham Louis Breguet Tourbillon'un, yani bizim en sevdiğimiz, izlemesi en zevkli ve en yapması meşakkatli komplikasyonlardan birini icat eden kişi. Sadece bu bile aslında Breguet'in saat terminolojisindeki, saat dünyasındaki yerinin ne kadar önemli olduğunu bize anlatmaya yetiyor. Ne diyorsun? Şimdi Breguet ismi çok büyük bir isim. Horoloji tarihi açısından da öyle. Hem sadece türbülyon anlamında değil. Mekanizma teknolojileri, işte hassasiyetlerin iyileştirilmesi, üretimde yine bir takım böyle devrimsel detaylarla tarih boyunca, yani tabii ki o yıllarda işte 1800'lerden 1700'lerden bahsediyorum, cep saatçiliğine yön vermiş bir isim. Aynı zamanda tarih boyunca Osmanlı imparatorları veya devlet büyükleri de Breguet'in müşterileri arasındaymış. Bu da bence önemli bir detay. Birkaç müzede bu saatleri canlı canlı görme fırsatı yakaladım. İnanılmaz ince işçiliklerle, bir takım sanatsal detaylarla bezenmiş cep saatlerinden bahsediyorum. Saatlerin üretimleri yıllarca sürüyor. Saatler o kadar pahalı ki, yani esprili bir yaklaşım olacak. Hani Efrak Boğdan'ı satıp cep saati aldık gibi böyle yaklaşımlar söz konusu. Bugün o saatler Türkiye'de de yine kıymetli müzelerimizde bazılarına ulaşmak mümkün. Bazıları maalesef yurt dışındaki saat müzelerinde. Breguet ayrıca tarihi boyunca diğer işte sektörün efsane markalarıyla da işbirliği yapmış yine bir marka. İşte Patek bunların başında geliyor. Ve daha da önemlisi, Breguet o kadar büyük bir marka ki Breguet'in horoloji tarihine tasarımsal olarak kattıkları, ekledikleri bugün Breguet ismiyle anılıyor. Yani Breguet kolları var, Breguet sayıları var. O kadar çok detay var ki yine sadece Breguet'in kendi işte dehasıyla sektöre kazandırdığı ve bugün hala daha özellikle kol saatlerinde kendine bir kullanım alanı bulan bu detaylar yine Breguet'in işte büyüklüğünü bize gösteriyor. Şimdi ben böyle saatlere işte yeni ilgi duymaya başladığım zamanlar, yine çocuktum aslında o zamanlarda da. Aklımda şöyle bir kategorilendirme yapmaya çalışıyorum. Yani belli kategorilerin en iyi markaları, en iyi modelleri nedir? Bu bağlamda da işte ilgimi çeken malzeme hem o zamanki bütçemin de etkisiyle çelik. Paslanmaz çelik. İşte paslanmaz çelik en iyi dress saati, en iyi dalgıç saati, en iyi kronograf. Şimdi en iyi kronograf dediğimizde bir takım araştırmaların neticesinde Breguet'in bu modelleriyle karşılaştım. Type XX, Type 20, onların farkından birazdan bahsedeceğiz. Dünyanın, yani bu siyasi haritaların, işte devletlerin tarihçelerini, kaderlerini yönlendirmiş bir takım enstrümanlardan bahsediyoruz. Yani saatin elbette etkisi işte bir savaş uçağına göre, bir denizaltıya göre daha düşüktür ama bu saatler, bu enstrümanlar, bu ölçüm araçları o yıllarda işte komutanlar, oradaki mühendisler, kritik stratejik karar verme noktasında görev alan oradaki yetkililer bu saatlerden aldıkları verilere göre bir takım hareketlerde, bir takım işte düşüncelerde bulunuyorlardı. Dolayısıyla sessiz kahramanlardı diyebiliriz bu tarz kronograf saatleri için. Ülke sınırlarının yeniden çizildiği zamanları tanıklık etmiş enstrümanlar. Şimdi tabii aslında Doruk'un bahsettiği gibi genel itibariyle Breguet geleneksel komplikasyonlar, daha böyle klasik çizgilerle tanınıyor. Mesela ben Breguet lafı geçtiğinde aklıma La Traditionnelle serisi gelir genel itibariyle. Eksenden kayık yerleştirilmiş küçük bir saat, dakika, o asimetrik kadran tasarımı, elle işlenmiş giyoşe, belki ne bileyim kasanın kenar kısmında kullanılan o çizgiler bozuk para sırtını andıran gibi. Fakat biz bugün incelemek için spor bir model seçtik. Bunu seçmemizin nedeni de aslında hemen hemen her kullanıcının
kullanıcının takabileceği, her ortama uyum sağlayabilecek, hem günümüz standartlarını yakalayabilen, hem Breguet'in neden Breguet olduğunu ortaya çıkaran unsurlara yer veren, aynı zamanda da günlük bir saat olarak, hatta suya girebileceğiniz, yüzebileceğiniz spor bir saat olarak kullanılacak çok yönlü, versatil bir model seçme isteğimizden ortaya çıktı. Bununla ilgili olarak da Type 20, Type XX serisini incelemek istedik. Type XX, Type 20 aslında askeri kökenleri çok ağır basan bir model. Bunlardan bir tanesi sivil amaçlı olarak üretiliyor. Type XX dediğimiz. Type 20 ise askeri amaçlı olarak üretilen model. Bizim elimizde şu an Type 20 var. Yani askeri amaçlı üretilen model var. Type XX'e göre birazcık daha modern detaylar içerdiğini söyleyebilirim. Type XX aslında Breguet'in birazcık daha geleneksel, klasik yöne ağır basan, ona vurgu yapan detaylar içeriyor. Type 20 ise aslında askeri amaçlı olarak kullanılacak, kolay okunabilen, daha kolay opera edilebilen, daha rahat bir saat. Temelde XX ile 20 modern ihtiyaçlar gözetilerek bir takım değişikliklere maruz bırakılmış. Şimdi en büyük fark kadrandaki Luminova renginin yeşil seçilmesi. Evet. Sivil modelde çünkü daha işte vintage tarzı o krem rengi. Doğru. Ekru dediğimiz. Evet. Renk kullanılmış. Burada özellikle gece görünürlüğünü üst düzeye çıkarmak için böyle bir tercih yapılmış. Bir de en büyük farklardan bir diğeri, kadranda saat sayacı yok. Sadece saat 9 pozisyonunda küçük saniye ve saat 3 pozisyonunda küçük saniye alt kadranından daha büyük bir şekilde tasarlanmış bir 30 dakikalık dakika sayacına rastlıyoruz. Bu daha büyük tasarlanmasının sebebi aslında 1950'li yıllarda ilk olarak tanıtılan, yine askeri amaçlarla üretilmiş kronograflarda kullanılmaya başlanan bir tasarım dili. Orada yine kullanışlılığı ön planda çıkarmak ve bir bakışta işte kaçıncı dakikada olduğunu operatörün anlaması adına yapılmış bir fark. Şimdi bu saatler ilk olarak 1950'li yıllarda çıksa da kökü çok daha eskilere dayanıyor. Yani 1920'ler, 30'lar o tarihleri incelediğimizde Breguet uçaklar için enstrüman yapan bir firma. Yine uçak içi kullanıma uygun bir sürü işte zorlu testlerden geçmiş, savaş koşullarında kullanılabilecek niteliklerde saatler ve oradaki ekipmanların üreticisi Breguet. Aslında oradaki tecrübesinden gelen bir takım teknik ve görsel detayları 1950'li yıllarda işte 53-54 senelerinde ilk askeri amaçlı kronografına entegre ederek bugünlere gelmesini sağlıyor. Ben ufak tefek bir iki tane teknik bilgi vereyim. 42 mm çapında ve 14.1 mm yüksekliğinde paslanmaz çelikten yapılmış bir kasası var. Sonuç itibariyle küçük bir saat değil. Yani kolay saklayabileceğiniz bir saat değil. Öncelikle bunu söylemek lazım ama genelde askeri amaçlı yapılmış tasarımlar ya da tema olarak kendine bunu ön plana çıkartan ya da bunu merkez alan tasarımlar zaten pek ufak olmuyor. Bu konuda tahmin ediyorum Doruk da bana katılacaktır. Doğru. Saatin aslında fonksiyonları itibariyle ve sunduğu özellikler itibariyle biraz büyük olması çok da beklenmedik bir durum değil. 14.1 mm'lik kalınlık bence gayet güzel. Flyback otomatik kronograf ve high beat bir mekanizmaya ev sahipliği yaptığını düşünecek olursak 100 metre su geçirmezlikle birlikte bence gayet güzel bir değer yakalanmış. Belki kağıt üzerinde biraz yüksek durabilir ancak saatin özellikleri, özellikle kalibresiyle birlikte dikkate alındığında bence makul. Bunun yanı sıra 100 metre su geçirmezlik var. Kilitli bir tepe ve kilitli butonları olmamasına rağmen Breguet 100 metrelik su geçirmezliği bu kasa tasarımıyla yakalamayı başarmış. Breguet 100 metre su geçirmez diyorsa bence kesinlikle geçirmezdir. Sorunsuz bir şekilde bence kullanılabilir diye düşünüyorum. Bazı detaylar var mekanizma ile ilgili. Evet, bu saat lütfen. 2023 yılında tanıtıldı ve Breguet işte Type XX, Type 20 koleksiyonun 4. jenerasyonu. 4. jenerasyonda Breguet senin de bahsettiğin Type XX koleksiyonunda biraz daha böyle köküne dönüş yaşarken Type 20 koleksiyonunda sanki modern askeri standartları göz önünde bulundurarak bir tasarım yapmış. Özellikle kalibre konusunda altını çizmemiz gereken bazı noktalar var. Günümüz saat endüstrisinde sıfırdan kalibre üretmek, yani bu 2020'li yıllarda çok karşılaştığımız bir durum değil. Doğru, genellikle halihazırda işte yıllardır süregelen üretilmiş kalibrelerin bir takım değişikliklerle karşımıza çıkmasıyla bir arada kalıyoruz. Bu saatin kronografına özel olarak tasarlanan flyback komplikasyonu Breguet tarihinde ve saatçilik endüstrisinde bazı ilkleri barındırıyor. Aynı zamanda dikey kavrama ve kolon çark koordinatörü gibi artık üst düzey kronograf kalibrelerinin olmazsa olmaz teknik iyileştirmelerine de sahip bu kalibre. 60 saatlik güç rezervi söz konusu ve en önemlisi, bana göre en önemlisi, saatte 36.000 vuruş, yani 5 Hz'de çalışan bir kronograf kalibresi. Biliyorsunuz bu özelliklere sahip fazla kalibreyle karşılaşmıyoruz. Aslında Breguet marka bir saatin üzerinde pek de sorulacak bir soru değil ama bu saatle ilgili bir eleştirimiz ya da en azından değiştirmek istediğimiz bir yer var mı Doruk? Ya tabii ki var. Yani bu soruyu es geçmem mümkün değil. Şu anda Type 20'nin bilezikli modeliyle bir aradayız. Bunun işte kayışlı, hatta hem deri benzeri bir malzeme hem de NATO kayışlı versiyonları mevcut. NATO bu arada saatin karakterine bence çok uyumlu. Fakat Breguet gibi üst düzey bir markayı NATO gibi biraz daha böyle olayı basitleştiren bir kayışla kullanmak ne kadar mantıklı bilmiyorum.
diğer birçok saate yaptığım aynı eleştiriyi bu saate de yönlendireceğim. Bileziğin üzerinde baklalarda, klipste çok güzel bir işçilik olmasına rağmen çift taraflı katlanır tokadan dolayı hassas ayar bu saate uygulanmamış. Bir detay daha var. İki taraftan biliyorsun açılıyor klips. Bir tarafı Breguet'in bir işte logosunu yerleştirmişler. Dolayısıyla önce saat 6 pozisyonundaki tarafı kapatman, sonra saat 12 pozisyonundaki tarafı kapatman gerekiyor. Bileziği kilitlerken. Evet. Şimdi bu biraz böyle hızlı hareket ederken işte o sırayı karıştırabiliyorsunuz. Üst üste binen yanaklar evet, doğru. Oradaki Breguet ambleminin çizilmesine sebep olabiliyor. Yani onu işte tabii tercih meselesi ama daha biraz farklı bir noktada. Yani el alışkanlığı olursa belki birazcık dikkatle ekarte edilebilecek bir durum ama gerçekten de denedim. Ya bu başka saatlerde de yine sorun diyemeyeceğim ama işte markaların tercihi bizim eleştirimize yön veriyor. Öyle söyleyeyim. Doğru. Tek söyleyeceğim bilezikle ilgili. Yani benim açıkçası bilezikle ilgili çok bir sıkıntım yok. Genel itibariyle Doruk mikro ayar eksikliğinden her zaman bahseder. Ben biraz şanslıyım bu konuda sanırım. Biraz saatlerin bol taktığım için şimdiye kadar pek sıkıntı yaşadığımı hatırlamıyorum genel itibariyle. Ben saat 4'ü kesen birazcık daha büyük olan subdial'ından açıkçası biraz simetri meraklısı, takıntısı demeyeyim de simetri hevesi olan biri olarak pek hoşlanmadığımı söyleyebilirim. Bunun ama dediğim gibi yani bunun bir sebebi var. Çünkü bu kronografın tasarlandığı yıllarda esas önemli olan dakikaları ve saniyeleri görmekti. Kimse saatle ilgilenmiyordu. Ve ilk bakıldığında da bunu kullanacak olan askeri personelin dakikayı görebilmesi için yapılmış bir özellikti. Yani o zamanlara, o ihtiyaçlardan ortaya çıkan tasarıma saygı duruşunda bulunmak için bakacak olursak evet güzel bir detay. Ama bunun yanında 4 markörünü kestiği için ya da nümerik markörü kestiği için biraz benim simetri merakıma ters düşmüş. Bunu söyleyebilirim. Ben sana bir ekleme yapayım mı? Tabii. Senin adına bir ekleme yapacağım ama. Şimdi saat 4.30 pozisyonuna ustalıkla gizlenmiş bir tarih penceresi var. Evet. Bu saatin orijinali 1950'li yıllardan bahsediyorum. 38 mm çapında. O yıllar için devasa boyutlarda kesinlikle. Ve kurmalı kalibreye sahip. Evet. Yani jumbo. Evet kelimenin tam anlamıyla jumbo. Şimdi bugün karşımızdaki saat işte 42 mm 14 mm biraz aşan bir kalınlığa sahip. Kasasıyla ve otomatik kalibresiyle bileğimize geliyor. Keşke diyorum ki şu saatin işte 40 mm 38 mm gibi kurmalı ki Breguet'in zaten ürün gamında kesinlikle. Bu tarz bir kalibre mevcut. O zaman işte gerçekten o reissue işte vintage retro havayı çok iyi yansıtan kusursuz bir askeri temalı kronografa ulaşabilirdik. Breguet bunu çok modernleştirmiş. Evet. Yani Breguet deyince aklıma gelen o klasik geleneksel yapı bu saatte böyle yerini sportifliğe, modernliğe, günümüz horolojik değerlerine doğru ilerlemiş. Yani o anlamda bu saati değiştirmek adına değil de bu koleksiyona yeni bir model eklemek adına belki o tarz bir ekleme yapabiliriz. Şöyle yapalım o zaman. Type XX'i 3 Compact'tan bir Compact'a çevirsek ve içine elden kurmalı bir kalibre koysak senin adına da Type 19 desek. Mesela evet, olur değil mi? O zaman peki, tamam. En azından burada bir fikir birliği sağladık. Peki Doruk çok teşekkür ediyorum. Yorumlar için uzun zamandır seni bu kadar hevesli görmemiştim. Gerçekten iyi çalışmışsın. Breguet etkisi Doruk'ta belli oluyor yani. Ya keşke şimdi mekanizma ile ilgili mesela çok detay var. Onları anlatmak istiyorum ama hem video çok uzayacak hem de işte çarpıya basıp videodan uzaklaşanlar olacak. Fazla giremiyorum o detaylara ama yani mutlaka tavsiye ediyorum. Bu saate ilgi duyun duymayın. İşte İstanbul'da ve Ankara'da Greenwich mağazalarına ulaşabilirsiniz. Saati gidip canlı canlı görmeniz gerekiyor. O mekanizmadaki detayları, o kronograf butonlarına bastığınızdaki karşılaştığınız hissi yaşamanız gerekiyor. Biz burada ekran başında tabii size bazı hisleri anlatmaya çalışıyoruz ama saat sadece görüntüden ibaret değil. Birçok duyunuza aynı anda hitap eden bir enstrüman. Doğru. Dolayısıyla Greenwich mağazalarına ziyaretinizi tavsiye ederim. Anlattıklarımızdan çok daha fazlasıyla karşılaşacağınızı garanti ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.